Vaketa deri. Tabii boyalarda kök boyası. Ömrümde 3 tane senden çanta alsam. Meyve sularımızı. Sevmiyorum kalıp kullanmayı. Şaman mısın? İlla dağlarda yaşamam gerekmiyor. Dünyanın ilk prezervatifi. Maskeledin ama. Çünkü aklımda sadece sizin olursa biz kıskanırız. Sadece bizim olursa siz kıskanırsınız. Merhaba Renkli Sen takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sorsam mı programımın konuğu Bodrum'un en eski deri sanatçılarından, deri ustalarından Erol Yılmaz. Erol nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor hayat? Bize biraz seni tanımayanlar için kendinden bahseder misin? Deri işi yapıyorum. Çok uzun zamandır, bayağı uzun zamandır deri işi yapıyorum. Belki de 25 sene olmuştur tahmin Bayağı olarak. Zaten seninle nereden baksan 15 senelik bir arkadaşlarımız 15 var. yıldır tanışıyoruz. Muhtemelen aşağı aynen. yukarı. Deri benim eskiden beri oldum olası hep merakımdır zaten. İlk deri işi yapmaya mask yapmakla başladım. Ondan sonra tabii onun yanında böyle ufak tefek işte çakmaklık olsun, sigaralık olsun küçük küçük çalışmalarım oluyordu. Fakat daha sonra daha farklı bir şeyler yapayım diye düşündüm. Sonra maska merak sardım. Maskla ilgili bazı denemeler yaptım. Olmadı tabii ki. Sonra tekrar denemeler yaptım. Sonra tekrar denemeler yaptım. Deneme yanılmayla bir şeyler yaratmaya başladım. Değişik bir şeyler çıktı ortaya. İşte kendi tarzım çıktı. Ondan sonra deri hayatım başlamış oldu. Yani çok Peki bir uzun şey zaman söyleyeceğim. öncesinde. İlk hani böyle insanların ilk müziğe başlama, ilk resme başlama, böyle hafızalarında anılar vardır ya. Seni ilk deriye iten ne oldu? Yani bir gün uyandım böyle ben bu deri işi yapmalı mıyım mı dedin? Hani nasıl bir Aslında süreçti eskiden beri el işçiliğini severim. Yani çocukluğumdan beri diyebiliriz biz buna. Çünkü bayağı ben çocukluğumda da başarılıydım el işi çalışmalarında. İşte telden araba yapmaktan tut da başlangıç, altyapıları, çocuk oyuncağı işte kendi oyuncaklarımı yapmakla. Ondan sonra işte kovboy filmlerini çok severdim. Oradaki karakterleri baz alırdım mesela. Çantalar andırıyor zaten biraz kovboy Gibi. stilini. Yani tabii. Yani bu hayatımda hep oldum olası benim şeydir. Yani el işine karşı bir yatkınlığımın olmasından kaynaklanıyor. Ve bu benim hayatımda bir süre sonra yer etmeye başladı. Hani deriyi seviyorum çünkü onun dokusu çok güzel. Doğal. Kesinlikle belirtiyorum. Kürkü içine avlanan hayvanların dışında bizim bahsettiğimiz deriler insanların günlük et tüketimi için kullanılan derilerden kaynaklanıyor. Yani o hayvanların derileri. Eğer pantolon yapımında, el işi yapımında veya buna benzer yapımlarda kullanılmazsa bu deriler çöpe gidecek. Veganlar bu konuda çok hassas aslında. Yani vejetaryenler, hayvanseverler. Hani özellikle bir katliam yapılıyor mu bu deriler için Hayır. yoksa? Benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla bunlarla ilgili herhangi bir katliam yok. Ya var, insan hayatında et tüketimi azımsanmayacak derecede çok. Bunları aşırıya kaçanlar var, dengeli tutanlar var. Bu dolayısıyla bir şekilde zaten kesiliyor bu hayvanlar. Ya da daha doğrusu et tüketimi için yani eskiden Çürüyen bir beri. şey mi deri peki? Hani... Deri tabii doğada bir süre sonra kendi kendine çürüyen ve yok olan bir şey yani. Doğal çünkü, anlatabiliyor muyum? Bunlar işlenmediği sürece ki bu çağımızda değil çok eski çağlardan beri insanın hayatında yer eden bir şey. Yani deri hayatımızın nasıl söyleyeyim size şamanizmden ki zaten şirketin ismi Şamans'tedir. Yani şamanizmi çok seviyorum, yakın hissediyorum kendime. İnsanların hayatında hep olan şeylerdi. İşte Kızılderililerden tutun da ilkel toplumlara kadar. Yani onların hayatında doğal olarak o hayvanların etlerini tükettikten Kuru sonra... et yiyorlardı Kızılderililer. Onlar farklı Galiba uzun yöntemler. Tabii yolculuklarda falan. yani o tabii yöntemler var bu konuyla ilgili. O deriler işte çadır yapımlarında, kıyafetlerde, süs eşyası olarak veya işte ayakkabı olarak ya da ona benzer şeyler olarak kullanılıyor zaten. Çok eskiden beri yeni olan bir şey değil. Veganların bu konuya bakış açıları saygı gösterilecek olan bir şey. Çünkü o bir bakış açısıdır, yaşam biçimidir. Ama hayvanları deriler için kesmiyorlar. Yani burada durum farklı. Hani bahsettiğim gibi günlük et tüketimi için kesilen hayvanlar bunlar. Kürkü için kesilen hayvanların derilerini kullanmaya ben de çok karşıyım. Ki ben zaten hakkımızda yazısında bunun açıklamasını da yaptım. Yani anlatıyorum. İşimiz hala şamanizm tarafındayız veya işte işimin bu tarafındayız diye. Çünkü dediğimiz gibi bunları eğer biz kullanmazsak zaten çöpe gidecek. Daha doğrusu onlar bir şekilde doğada eriyip gidecek yani. İlk nasıl başladın bu deri işine? İlk ama en ilk hani. Hafızayı İki biraz tane zor. arkadaşım vardı. Tabii ki iki tane arkadaşım vardı. Onlara atölyede yardım etmekle başladım. Ondan sonra... Kaç yıl önce? Muhtemelen 25 sene olmuştur gibi. Bayağı Tabii olmuş. tabii.
Ondan sonra onlar o işi bıraktılar. Ben de ne yapsam ne etsem deyip şeye başladım. Yani mask yapmaya başladım. İşte dediğim gibi deneme yanılmaya falan başladım. Ardından mask Türkiye'de satmamaya başladı. Daha doğrusu Bodrum gibi bir yerde satmamaya başladı. Şey oldu. Yani bir değişim oldu işte Türkiye'de. Biz seninle 90-95'lerden sonra. 15-20 yıl önce tanıştığımızda sen bana küpe hediye etmiştin, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Maskeden Düşün, ta o böyle. zamanlar Evet, o zamanlar yapıyordum hani yani. senin işlerinden Maske, büyülenmiştim. Çok güzel maskeler yapıyordun. İşte küpeler, takılar falan. Teşekkür ederim. Sonra görüşmeye başladığımızda senin bu işin çantaya evrildi. Seni bu çanta tasarımına iten ne oldu mesela o masktan Mecburiyet çıkarıp oldu. da? Çünkü bir yerden para kazanmak zorundaydım. Yani Talep sadece görmüyor mu masklar? o zamanlar bahsettiğin dönemlerde görüyordu. Ama bir Trend süre sonra modaydı dediğim herhalde. gibi tabii bir süre sonra şey değişmeye başladı. Portföy değişmeye başladı. Yani Türkiye olsun, Bodrum olsun özellikle. Çünkü ben burada yaşayan bir insanım. Aslen İzmirliyim. Bergamalıyım daha doğrusu. Ondan sonra portföy değişmeye başladı. Satamayınca ben de ne yapsam diye düşündüm. Arkadaşlarım bana şey dedi, çanta niye yapmıyorsun diye de söylediler. Olabilir dedim. Biraz direndim aslında. Yani çünkü maske yapmayı seviyorum aynı zamanda. Fakat satmayınca bir süre sonra mecbur kaldım. Ama burada başka bir süreç daha var. Ben maske yapmayı tamamen bıraktım ve gitar da çalıyorum bu arada. Şey böyle seviyorum. İşte klasik çok hoşuma gidiyor. Neyse dershanede ders vermeye başladım. 2 veya 3 senem öyle geçti. Oradan da para kazanamayınca tekrar ben dedim maska döneyim dedim. Döndüm. Olmadı yani başarılı olmadı. Ben de daha sonra ne yapayım diye düşündüm. Arkadaşlarımın tavsiyesine uydum aslında. Dediler işte çanta yap, satarsın falan filan diye. 3-5 arkadaşım böyle söyleyince denemekte zarar çıkmaz dedim. Tuturdum. Çanta yaptım, koydum. Standımda çanta sattı. Allah Allah falan yaptım. Neyse ertesi gün bir tane daha yaptım. Gene sattı. İlk modelim hatta böyle orta postacı diye Hangisinden geçer. yaptın? Normal bu yan olanlardan Yan mı? askılı. Zaten bütün olanlar. çantalarım çoğunlukla postacı çantası ama, Ama çok yan model askılı. yapıyorsun. Laptop çantası, cüzdan MacBook vesaire. çantası, evet MacBook bir sürü falan, evet. Yani bozuk para keseleri, cüzdanlar vesaire vesaire ama o zamanlardan bahsediyorum. İlk çıktığı zamanlarda. Bir postacı çantası yapayım dedim. Yaptım, sattım dediğim gibi heyecanlandım. Aa dedim satıyormuş. Dedim herhalde tesadüf bu. Neyse ikinci gün yaptım. İkinci gün gene sattı. Üçüncü gün 2 tane yaptım. İkisi de sattı. Sonra ben tabii biraz daha fazla yapmaya başladım bir süre sonra. Maske yapmaya bir yerden de devam ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok seviyorum o işi. Çanta yapmayı da çok seviyorum. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Yani onları tasarlamak, işte onları ortaya çıkarmak, ne yapacağımı düşünmek, gece böyle heyecanlanmak, işte not almak bir yerlere falan filan böyle. Sonra ben baktım aradan bir 10 yıl kadar geçmiş herhalde. 10 yılı belki de geçti. Ve sürekli çanta yapmaya başladım. Maske dedin ama kalp orada Aynen, hala. aynen. Seviyorum çünkü. O çünkü tamamen farklı. O beni yansıtıyor. Çok fazla beni yansıtıyor. Doğaçlama. Çünkü maske yapmaya başladığım zaman ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Bir yerlerden kıvırmaya başlıyorum. Bir bakıyorum gülen oluyor, ağlayan oluyor, üzgün oluyor, Tamamen şaşkın oluyor. doğaçlama. Hepsi doğaçlama. Kalıp zaten yok. Sevmiyorum kalıp kullanmayı. Kadın maskları vardır. Kadın masklarında %90 kullanılır. Kalıp kullanılır. Ben hiç daha hayatımda kadın maske yapmadım. Hani bu erkek suratları falan yapıyorum. Karikatürize suratlar, daha doğrusu komik suratlar. Sonra ben bayağı bildiğin çanta yapmaya başladım. Maske bıraktım ama 10 sene sonra ilk kez bu sene yapmaya başladım. Tekrar maske yapmaya başladım. Çünkü aklımın hep böyle köşesinde var maske yap diye. Fakat farklı bir portföyde yapmayı düşündüm bu sefer. Her zaman alışılmışın dışında bir şey yapmaya çalıştım veya aklımdan geçirdim. Onları hayata geçirmek için şimdi tekrar harekete geçtim. Mesela deri işi dışarıdan bakıldığı zaman bazı insanlar hani işin içinde çok olmayan insanlar algılayamayabiliyor, kolay gibi gözükebiliyor. Hani mesela işin içine girdiğin zaman başka bir dünya. Zor bir alan olduğunu düşünüyorum ben. İşte kesmesi, dikmesi, bazen ıslatıyorsunuz, boyaması var vesaire. Hani sen mesleğin erbabı olarak bu işi nasıl değerlendiriyorsun? Yani zorlukları var mı? Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir meslek değil galiba. İlk önce şunu söyleyeyim. Aslında kolay hiçbir iş yok biliyor musunuz? Yani bence benim görüşüme göre kolay olan, dışarıdan kolay gibi gözüken bütün işler aslında kendi içinde zorlukları barındırır. Ben kolay iş diye bir şey. illaki. Ama deri işçiliğiyle ilgili bir şey söyleyecek olursak hakikaten de emek gerektiren bir şey. onu sordum. Ortaya güzel bir şey çıksın istiyorsan, iyi bir şey, kaliteli bir şey çıksın istiyorsan ve aynı zamanda kalıcı ki gerçek deriden, organik deriden ki ben kimyasal deri kullanmıyorum. Cilalarım, boyalarım hep onlar da organiktir. Bunlar tabii ki işi birazcık zorlaştırıyor fakat sonuç güzel oluyor. Tabii ki kolay değil. Ya çünkü dediğin gibi kesiyorum onu, işaretliyorum. Hani ondan sonra çiziyorum, kesiyorum, boyuyorum. İşte bir sürü işlemleri var, dikişleri var falan filan böyle. Sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Ve bu uğraşlara değiyor. Kolay değil. İnan bana kolay değil. Peki deri ürünlerinin pahalı olmasının sebebi ne? Biraz. Dolara endeksli olmasından kaynaklanıyor.
Neden? Yani Türkiye'de de deri üretimi olmuyor Deri mu üretimi mesela? var burada. Neden Dışarıdan da dolarla deriler. satın alıyoruz? Çünkü o derilerin tabaklanması için gereken malzemeler var. O malzemelerin hepsi yurt dışı menşeili. Eskiden mesela hayvan dışkılığıyla tabaklanırdı deriler. O yüzden koku olurdu veya balık yağıyla tabaklanırdı. Onlar çok eski usuldür. O yüzden eski insanlar veya bir sürü insan derinin hala çok koktuğunu falan düşünür. Fakat şu anda doğal kimyasallar, daha doğrusu bitkisel işlentilerle tabaklanıyor deriler. Bundan dolayı o malzemelerin hepsi yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği için onlarla dolar endeksli olduğu için tabaklanma esnasında bu malzemeler kullandığı için dolara endeksleniyor daha doğrusu. Ve alışımız eskiye göre çok daha pahalı. Yani biz eskiden hakikaten koca koca parçaları atıyorduk. Neden? Hani nerede kullanacağız ya bunları falan deyip anlatabiliyor muyum? Ucuzdu, çok ucuzdu. Fakat şu anda biz minicik parçaları bile değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü alışımız hakikaten pahalı. Bir de Eskiye işçiliği nazaran. var, emek var, İşçilik, emek, kullanılan zaten boyalar onları hiç saymıyoruz. vesaire. Yani aslında en başa alınması ve en sayılması gereken, en burada göze çarpması ve görülmesi gereken o Emek. emeğin olması. Yani bir şekilde deriyi almak zorundayız zaten yani öyle ya da böyle. Fakat hepsi beraber birleşince birazcık pahalı oluyor. Meyve sularımızı çok kıştıralım. Son yıllarda çok fazla deri çeşidi duymaya başladım. Ben işte organik deri, işte tabaklı deri, işte suni deri falan zaten vardı. Hani sen hangi tip derileri kullanıyorsun? Bir de mesela organik deri olunca ne oluyor? Hani bir fikrin var mı bu konular hakkında? Vaketa deri dediğim şeyi kullanıyorum ben. Vaketa doğal bir işlentidir. Yani bahsettiğim az önceki bitkisel işlentilerle ortaya çıkan şeydir. Bunlarda krom sayısı azdır. Yani krom düzeyi azdır. Ya da daha doğrusu yok denilecek kadar azdır. Ama hiç olmadığı zaman o deri sandalet derileri falan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu O Bodrum sert oluyor. sandaletleri falan Sert deri oluyor onlar. Ondan sonra yumuşaması için bir miktar krom koyuluyor. Fakat deri ceket, deri pantolon, işte deri yelek, ona benzer kıyafetlerde kullanılan deriler kromlu deri. Kimyasal Krom işlentisi. bildiğimiz krom ya. Yani evet. Madde. Kromlu falan, deri madde. diyorlar işte. Büyük bir ihtimalle öyle bir şey olsa gerek. Ben de öyle düşünüyorum. Bunlar da yani yumuşaması için çünkü derinin yumuşaması gerekiyor. Onları kullanıyorlar. Yani benim kullandığım tamamen doğal deri. Mesela ben cilayı da su bazlı kullanıyorum. Ondan sonra boyalarda kök boyası. Aklına gelecek her şey doğal yani. Bunu alan kişi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Minimum 15 sene falan ya da 20 sene falan kullanır. Benim yaptığım derileri ya da çantaları. Çünkü ben yıllar sonra görüyorum insanlardan. Ta o eski zamanlarda yaptığım çantalarla karşılaşıyorum bazen. Hala karşıma çıkıyor ve benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok muhteşem bir şey bu. Düşünebiliyor musun yani? Ömrümde 3 tane senden çanta alsam daha almama gerek yok. Suni deri işletip de veya satan bir sürü mağaza var, bir sürü yer var, bir sürü yapan insan var. Dayanıksız oluyor değil mi suni deriler? Suni deri yani? bir de Çok ucuz yani çünkü bir de tamamen fiyatları. petrol işlerinden yapıldığı için aynı zamanda insan sağlığına da faydalı Zararlı, değil, zararlı. evet. Çünkü sen ona dokunuyorsun. Benim yaptığım derilere ne kadar çok dokunursan, temas edersen, ne kadar çok kullanırsan o kadar da güzelleşiyor. Bu işin aslında yani bu yaptığım derilerin veya işçiliğin en güzel tarafı da o. Ne kadar çok kullanırsan, ne kadar hor kullanırsan aynı zamanda işte atıyorum. tabii. Yere at, ondan sonra ne bileyim sevgiline mi kızdın kafasına vur. Ondan sonra işte kırabayıra mı gittin üstünde yat falan böyle ya da otur. Her neyse yani işin... Canlı bir şey gibi. Tabii yani yaşayan bir organizma aslında o aynı zamanda. Çünkü doğal adı üstünde yani organik. Ya bir sürü günümüzde her şey organik bilmem ne diye böyle popüler olmaya başladı ama bu göz ardı edilen bir şey olabilir. Çünkü çok fazla insanlar bazı şeyleri duydukları zaman banal gelebilir. Ama bu tamamen onun dışında olan bir şey yani. Banallikle alakalı bir şeyi söylemiyorum burada. Çok duyduğumuz bir şey olduğunu belirtmeye çalışıyorum. Kullandığım deriler tamamen doğal yani. Ve mesela ben kendime laptop çantası yapmıştım bir tane. Bir de bunu aynı zamanda hem yandan taşıyıp işte bazen uzun yürüyüşler falan yapıyorum. İşte malları pazarlamak için veya ürünlerini pazarlamak için dükkan dolaşıyorum. Ve ben bunu sırt çantası haline getirmiştim o laptop çantasını mesela. 6 sene falan kullandım. Belki de 7 sene kullandım. 1 sene sonra yani aradaki farkı insanlar görsün diye açmış olduğum standın duvarına asmıştım böyle. Standın arka tarafında duvar vardı. Bu yılda açacak Orada mısın stand? Açacağım evet. Ondan sonra oraya koydum. Müşterinin bir tanesi geldi. Dedi ki ben bunu istiyorum diye. Çünkü eskidikçe güzelleşiyor. O kadar doğal bir görüntüye sahip oluyor ki. Dedim ben kullanıyorum. Benim dedim yani o. İyi peki tamam falan yaptı. Gitti. Bir gün sonra tekrar geldi. Ya dedi bunu satmaz mısın bana dedi. Ya dedim ama hakikaten ben dedim 6 sene oldu. Minimum 6 sene oldu. Benim hatırladığım 6 sene. Ben dedi bunu istiyorum ama dedi.
Ama dedim yani bak dedim buradaki laptop çantası 500 lira. O dedim 1500 lira. Almasın diye şey yapıyorum. Tamam, fiyat Aldı koyuyorum. mı? Aldı. Ya. Aldı ama yalan yok. Her şeyi doğru söyledim. Yani almasın diye o Fiyat fiyatı az koydum. söylemişsin. O nadide bir parça 10 bin lira desem Ya ama belki işte almaz. öyle gelmiyor ki yani. Ondan sonra hakikaten ben o dönem yanlış hatırlamıyorsam herhalde 300-500 civarında falandı. Ben 2-3 katı söylemiştim onu. Alacağım dedi, şaşırdım. Dedim Erol sen yapıyorsun zaten bunu. Sat gitsin dedim yani. Tamam, gerisini yaparsın kendine diye. İnanır mısın? Bak 3 sene mi oldu? 3 sene veya 4 seneki önceki maceradan bahsediyorum. Ve şu anda hala ben o laptop çantasını yapmadım kendime. Ya. Ya emin ol ki yapmadım. Peki alan Hala kişi hiç duruyor. görüyor musun? Takmış Denk yürürken gelmedim. falan İstanbul'dan gelmedi. birisiydi Bodrum'da mı galiba. yaşıyor acaba? Yok, İstanbul'da Ha, birisiydi. Bu arada standı hangi Özür tarihlerde dilerim, nereye İstanbul açıyorsun? değil, yurt dışından birisiydi. Ha, Türk'tü ama yurt dışında yaşayan gezmeye birisiydi. gitti çanta. Aynen, bayağı bir nereye gitti bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya, belki Kanada, belki Almanya, belki Fransa bilmiyorum. Ama Standı Türk'tü alan kişi. nereye açıyorsun yaz aylarında? Ne zaman Yaz açıyorsun? aylarında daha önce kilisenin önündeydi. Bodrum Kilise. Bodrum'da kilisenin Hı hı. önündeydi. Geçen sene şeyde açtım. Atatürk İlkokulu var. Barlar Sokağı'nda. Orada açmıştım. Ondan önceki yılda Marina'da vermişlerdi. Sıkıştırayım mı biraz seni? Beni mi? Hangi anlamda? Şaman mısın? Şamanizmi çok seviyorum. Şamanizmi kendime çok yakın hissediyorum ki ben Uzak Doğu felsefesini severim. En yakın kendime hissettiğim odur. Dünya insanıyım, onu baştan söyleyeyim. Ondan sonra bu kürenin içinde yaşıyoruz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız benim için hiç önemli değil. Sadece insanın güzel ve O hoş zaman olması önemli. meyve sularımızı sokuşturalım. Meyve sularımızı. Kendime en yakın hissetmiş olduğum şamanizmdi. Çünkü şamanizm şeydir. Dünyanın en eski öğretilerindendir. Evet. Birçok insan bunu din olarak düşünür veya aklından böyle geçirir. Şamanizm, izm var işte sonunda. Sanki bir şeymiş gibi, bir dinin parçasıymış gibi ama değil. Yani aslına bakacak olursanız hepsinin temelinde, bütün dinlerin, Uzak Doğu felsefesinin, bütün felsefelerin bir sürü şeyin altında şamanizm vardır. Çünkü şamanlık şeydir, doğayla bütün halinde yaşayabilmektir. Sen doğadan ayrı bir parça değilsin. Yani sen Çok güzel söyledin. O farklı. öğretileri 2021'e de 2031'e de aslında entegre edebilmektir şamanizm bence aslında. kesinlikle, kesinlikle. Yani hani ben şamanım ama illa dağlarda yaşamam gerekmiyor aslında. Anladın mı? Yani oradaki bir takım öğretileri, ne diyebilirim ona, gelen bilgileri diyebilirim. Yaklaşım Kendi olarak. yaşadığın alanına, özel alanına, çevrene, işte uyumlandığın ortamlara falan entegre edebilmek. Hani onu Burada- uyumlayabilmek aslında gününe 24 saatinin içine. Bu şeydir aslında, bir bakış açısıdır. Aynen söylemiş olduğun gibi. Çok güzel Katılıyorum. söyledin. Evet. Yani bakış açısı, sen istiyorsan bir mağarada yaşa ama bakış açın senin hala o mağaraya uymuyorsa ya da oradaki ritüele ya da oradaki varoluş biçimine uymuyorsa istersen bir bankada görevli ol. Zihnin içindedir, her şey zihnin içinde. Dolayısıyla bakış açısıyla ilgili diye düşünüyorum. Peki Shaman's Ladder nasıl ortaya çıktı? Neden Shaman's Ladder? Öyle Birçok söyleyeyim. fikir geldi aklıma, birçok şey geldi. İşte Eros Work geldi. Ne koysam dedim. Seviyorum. İşte bir sürü şey geldi, fikir geldi aklıma. Sonra dedim. Deri ve şamanizm sonuçta birbirinden kopmaz bir parça. En başından beri. Yani insanların bu hayatta var olmaya, çalışmaya başlamasından beri deri insanların hayatında hep olmuştur. Çünkü bu deriyi kullanmak veya değerlendirmek şaman öğretilerinden de belki de o zaman şamanizm diye bir şey yoktu ama bir yaşam biçimi olarak, bir varoluş biçimi olarak aslında böyle şeyler vardı. Onlarda deriden enstrümanlar, Birçok işte şeyler yapılıyordu. kostümler, Tabii, kıyafetler tabii. falan birçok şeyde hani Bu duvarlarında arada vesaire ilginç bir şey kullanıyorlar. söyleyebilir miyim? Tabii. İlginç bir şey söyleyeyim. Dünyanın ilk prezervatifi deriden yapılmış, biliyor musunuz? Bırak kıyafet artık, yani ondan da geçtik. Onun müzede falan olması gerekiyor şu Muhtemelen bir an. müzede sergileniyor bile olabilir Kazıdan yani. falan Tabii, çıkmış tabii, olması muhtemelen. gerekiyor. Muhtemelen çok ince bir deri olsa gerek yani. Çok komik oldu ama yani gerçekten de. Peki Türkiye'de deri sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? Geleceği parlak mı? Mesela bir 10 yıl öncesinden şu an geldiği nokta nasıl?
10 yıl Senin önce bakış deri açın ne? işçiliği, 10 yıl önce deri işçiliği veya deri işte maske olsun, çanta olsun, elle ilgili olan yapılan işler çok daha değerliydi. Ve 10 sene daha da öncesinden bahsediyorum. Çok daha değerliydi. Yapanların gerek sayısının az olmasından kaynaklanıyor ki eskiden zaten öğrenciler hayatlarını geçirebilmek için Bodrum'dan bahsediyorum. Belki de başka durumlar vardı. Kalenin önünde insanlar stand açarlardı. %95 öğrencilerdi ve deri işleri yaparlardı veya el işi yaparlardı. Yani çanta, mask falan mı? Tabii, Bileklik çanta, falan mask, filan. bileklik her Evet, şey olur. vardı içinde. Sadece şey değil yani çanta değil. Ama deriyle ilgili bir sürü şeyler yapılırdı. O zamanlar çok daha pahalı ve güzel. Çünkü o zaman müşteri portföyü farklıydı, anlatabiliyor muyum? Şu anki Bodrum'la eski Bodrum arasındaki farkın olması gibi, anlatabiliyor Evet, muyum? Çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu çok daha değerliydi. Yaptığımız herhangi bir şeyi yerli olsun, yabancı olsun almak için geldiğinde çok başarılı satışlar yapılıyordu. Ama şimdi yapılmıyor çünkü hem çok fazla alternatif var, hem portföy çok fazla değişti. Hakikaten gelen insanlardan tutun da yaşayan insanlara kadar, alan insanlara kadar portföy çok değişti. Bunun değeri çok fazla anlaşılmıyor. Zaten ülkemizde çok fazla el işçiliği anlaşılmış duruma gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Ya hala Aslında gelmedi. sanat ve sanatçı olarak da bir konuya değinmiş olduğumuz sadece deri işinde değil de aslında Kesinlikle birçok yani sanat Kesinlikle ve sanatçı olarak da bence iyi bir yere gitmiyoruz. Kesinlikle. Yani daha geriliyoruz. Yani bir ürünün değeri aslında atıyorum örnek vermek için 100 liraysa birisi kalkıp 50 liradan verebiliyor. Şey var yani rekabetin dışında bakış açıları çok değişti. Yani insanların bakış açıları çok ya da sanatta zaten çok haşır neşir değiliz. Aslında bakacak olursan sanatla ilgilenen bir kısım da var veya seven bir kısım da var. Fakat nüfus çoğalması olsun, işte yaşam biçimlerimiz olsun o kadar çok karmakarışık ve o kadar çok böyle komplike duruma gelmeye başladı ki çok fazla şey var. Yakın gelecek planların neler? İlk önce borçlarımı kapatıp ardından karavan almak istiyorum. Ya. Motorun senin hep var tanıdığım günden Benim beri hayatımda hep Erol. motor oldu ki Neden zaten. motor almak istiyorsun? Motorunu değiştirmek mi istiyorsun? Motorumu değiştirmek istiyorum. Ha, okey. Bir de blues grubu kurmak istiyorum. Yani bir tane güzel bir blues grubu kurmak istiyorum. İşte böyle ben çalayım söyleyeyim. Bir tane basketlerim olsun, bir tane Gelirim violinim olsun. izlemeye. Gelmezsen darılırım zaten yani mutlaka gel. Yani hakikaten de motor kullanmayı çok seviyorum. Onun dışında müzik yapmayı çok seviyorum. Yani benim hayatımda hep müzik oldu zaten. Klasik çalıyorum. Yani çok uzun zamandır. Nereden baksan 15-20 yıldır belki daha fazla zamandır klasik çalıyorum. Ve klasik batı müziği işte Bach, Beethoven, Chopin. Seviyorum. Onlarla uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Karavanımla dolaşmak istiyorum. Arkasına motorumu koyup motorla yolculuk yapmak istiyorum. Sergi Orada fikrin gitmek yok istiyorum. Var. Sergi fikrim var. Mesela. Mask yapmaya başladım dedim tekrar. Bu sene tekrar başladım. Ama böyle çok güzel severim. yeni tasarımlarım var maskla ilgili. Bunu bir tablo gibi düşünüyorum böyle. Hikayeler yazmak istiyorum maskla. Maskla hikaye yazma fikri bu sene oluştu bende. Bir arkadaşıma bir şey yaparken, bir ürün yaparken aklıma geldi. Sonra ortaya güzel bir şey çıktı. Sen bugün gördün mesela. İşte yaşam döngüsü diye ikinci şeyimi yapacağım. Bayıldım. Tablo diyeyim ben. Mask tablomu diyeceğim. Artık ona bir isim koymam gerekiyor daha sonra belki de. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Yeni başladım çünkü. Ki heyecanlıyım aynı zamanda. Bundan sonraki yapacağım maskı mesela mask tablosunu şamanizm olarak işlemeyi düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle daha sonra da arkası gelecek. Gelecekle ilgili fikrim bu. Maskta farklı bir şey yaratmaya çalışacağım. Çünkü alışılmışın dışında bir şey yapmak benim her zaman hoşuma gitmiştir. Peki insanlar seni sosyal medya hesaplarından ya da Instagram vesaire nerelerden takip edebilirler? Yaptığın çantalara nereden ulaşabilirler? Trendyol var. Trendyol'da sadece çantalarım var. Masklarımı hiç koymadım. Çünkü masklarımı daha hiçbir yerde sergilemedim. Bu arada gitar askıları da yapmaya başladım. Gitar askılarının üzerinde doğal taşlar gömdüm. Ondan sonra işte el çizimi şeyler yaptım. Şamanik öğeler çizdim mesela üzerine. N11'de varım. Instagram var. Instagram hesabım Instagram'da var. ismin ne? Şamans'tedir. Şaman Sever. Aynen. Şamans'tedir. Buralardan ulaşabilirler. Tamam. Eklemek istediğin bir şey var mı? Mutlu ve güzel bir hayatımız olsun hepimizin. Sadece benim değil, sadece sizin değil. Hepimizin sadece sizin olursa olsun. biz kıskanırız, sadece bizim olursa siz kıskanırsınız. Çok hoş bir güzel hayatınız olsun, mutlu bir hayatınız olsun. Her şeyden önce sağlık, sosyal mesafeyi koruyalım. Koruyalım. Meyve Meyve sularımızı sularımızı tokuşturalım. İyi akşamlar herkese. İyi bakın kendinize.